W124 aracımızın bugünkü işlemlerinde klima sisteminin aktif edilmesi ve ilk günkü performansına nasıl kavuşturabiliriz, adım adım bunlardan bahsedeceğim. Bu videoyu izleyerek hemen hemen tüm araçlardaki klima sistemini kavrayıp olası arıza durumlarında da nasıl müdahale edebileceğiniz konusunda gerekli bilgileri paylaşmış olacağız. Hatta şunu da söyleyebilirim, Mercedes'in klima sistemi diğer araçlara göre daha detaylı olduğundan onlarla kıyaslandığında çözüme ulaşmak maliyetli ve meşakkatli olabiliyor. Aslında sistemi bilirseniz ve araç elektrik elektroniğine dair şema okuyabiliyorsanız ve az çok bir ölçü aleti de kullanabiliyorsanız gerisi sadece iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Baştan söyleyeyim, uzun bir video olacak. İster çayınızı ister yemeğinizi alarak videonun başına geçerek klima sistemindeki hem mekanik hem de elektriksel kontrolleri yaparak sistemin sağlıklı çalışmasını nasıl sağlıyoruz? Hadi başlayalım. Önce herkesin bildiği ve uyguladığı konuya kısaca değinecek olursak, klima sisteminiz iyi soğutmuyorsa ilk bakılacak yer polen filtresi. Eğer polen filtresi tıkalı olursa evaporatör denilen radyatördeki soğukluk hava akışıyla transfer edilemeyeceğinden araç içerisindeki sıcaklıkta bir düşüş göremezsiniz. Bu durum hava geçirgenliği düşük karbon filtreler için de geçerli olup otomobil camiasında birçok bilinçli kullanıcı karbon filtredeki sık gözeneklerden dolayı bunları kullanmayıp düz kağıt filtreyi de tercih etmektedir. Polen filtresi hakkındaki bu kısa bilgiden sonra videonun ilerleyen aşamalarında bu noktaya kısa bir atıfta bulunacağımdan şimdilik bu konuyu kapatıp klima sistemindeki önemli parçalardan biri olan evaparatöre de bakalım. Az önce bahsettiğim polen filtresini zamanında değiştirmezseniz veya aracınızda polen filtresi yoksa klima kazanının iç kısmı bu şekilde toz toprakla maalesef doluyor. Hem sağlık hem de soğutma performansı açısından olumsuzluk teşkil eden bu durumun önüne geçmek için hatırlarsanız önceki videolarımda evaporatörün değişimini gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla parça sağlam olsa bile dış kısmındaki bu kirlilikten dolayı burada yapılan yenileme işlemiyle hava akışı temiz ve daha az dirençli bir ortamdan geçerek ısı transferini maksimum düzeyde tutacaktır. Tabi o videoda detaylarından bahsettim. Bu işlem ciddi zahmet ve maliyet gerektiren uygulamalardan biri olduğu için özellikle restorasyon açısından bakıldığında düşünenler için kesinlikle tavsiye ettiğim işlemlerden birisi. Hazır eski videolara değinmişken ek bilgi olarak söyleyeyim. Burada hatırlarsanız eski expansion valve yani genleşme valfinin değişimini yapmamıştık. Bu parçanın bozulma gibi durumu çok nadir olduğundan olası bir olumsuzluk durumunda da zaten kaput altından kolaylıkla değiştirilebildiği için ben o videoda eski parçayı kullanmıştım. Ancak yeni araçların bazılarında bu valve yerine orifice tube denilen yani orifice tüpü diye bir eleman bulunmaktadır. Az önce bahsettiğim genleşme valfinin görevini daha ucuz ve basit bir şekilde yerine getiren orifice tüpünün de sökülerek tıkanıklığı kontrol edilmelidir. Tüm bunların yanında bu valfin veya orifice tüpünün görevini de kısaca söyleyecek olursam kompresörden gelen ve kondenserden geçmiş yüksek basınçlı soğutucu akışkanın kontrollü bir şekilde evaparatöre girmesini sağlayan bir nevi kısıtlayıcıdır diyebilirim. Şimdi de üzerinde duracağımız dryer yani kurutucuya bir bakalım. Bu parça sistemdeki nemi toplayıp aynı zamanda bir filtre görevi görerek ufak parçaları tutan, klimanın düzgün çalışmasını sağlayan önemli parçalardan bir diğeri. Peki ben bu parçanın değişimini neden yapıyorum ve sizlerin yapması gerekli mi? Ben parçayı sökerken kısaca bundan da bahsedeyim. Kurutucunun içerisinde sistemdeki nemi tutan silika jel gibi kimyasallar olduğundan ve bunların zamanla nem depolama kapasitesi dolduğu için görevini yapamaz hale geliyor. Bu arada eğer klima sisteminiz hala fabrikasyon ise yani gaz doldur boşalt haricinde sistem hiçbir zaman boşta beklemediyse bu parçayı değiştirmenize gerek yok. Ancak benim tarafımdan bakacak olursak aracı aldığımda zaten sistemde gaz yoktu ki şu anda da mevcut değil ve boru bağlantılarını güvenli bir şekilde gördüğünüz gibi söküyorum. Buna ek olarak evaporatör değişimi sırasında da sisteme ait borular tamamen açıkta bekledi. Dolayısıyla önceki durumunu bilmemekle beraber benim restorasyon sürecinde geçen zamanla birlikte havadaki nem borulardan kurutucu içerisine çekilerek muhtemelen kapasitesini tamamen doldurmuştur. Bu parçanın arıza durumunda da özellikle genleşme valfi etrafında şiddetli buzlanma ile boruların içerisinde donan su buharı tıkanıklık yapacağından kompresörün devreye girip çıkma sıklığını artıracaktır. Bu önemli bilgilerden sonra gördüğünüz şekilde sol farın arkasında bulunan kurutucunun söküm işlemini yaptık. Kurutucu üzerinde 2 adet basınç sensörü de bulunmakta. Yeni araçlarda genellikle tek sensör bulunsa da aslında görevleri aynı olup bunlardan gri olanı sistemde gaz olup olmadığını, kırmızı olan ise olası bir tıkanıklıkta veya yüksek basınç durumunda kondenseri yani öndeki klima radyatörünü soğutan yardımcı fanı çalıştıran basınç anahtarlarından oluşmaktadır. Yüksek basınç demişken bu gri olan aynı zamanda 28 bar gibi çok yüksek basınçlarda sistemin patlamaması veya kompresörün zarar görmemesi adına ikinci bir emniyet sistemine de sahip. Merak etmeyin
Örneğin videonun ilerleyen aşamalarında bunlarla ilgili daha fazla detaylı bilgi vereceğim ama öncesinde biz kurutucu ile işlemlerimize devam edelim. Febi sponsorluğunda temin ettiğimiz 03911 parça kodlu bu kurutucunun yapısına bakacak olursak üzerinde bir adet gözetleme penceresi de bulunmaktadır. Eski kurutucuda burası tozla dolduğundan gaz akışını gözlemleyemesek de montaj sonrasında klima çalışırken buradaki akışı da sizlere göstereceğim. Yine kurutucu üzerine baktığımızda giriş ve çıkış rakorlarının bağlandığı yerler tapa ile kapatılmış ve şu aşamada bunları asla açmıyoruz. Açıldığı anda içerisindeki vakum gideceğinden ve havadaki nem kurutucu üzerine çekileceğinden eğer montaj yapmayacaksanız şimdilik burayı kurcalamıyoruz. Yapılan bu önemli uyarıdan sonra kurutucuya biraz ara vererek sensörlerin eski kurutucu üzerinden sökülmesi ve bunların testiyle devam edelim. Ben bunlara sensör diyorum ama basınç anahtarı demek daha doğru olacağından algılayıcıları sökmeden önce kontaklarındaki iletkenliğe bir bakalım. Bu basınç anahtarları klasik anahtar görevi görüp belli basınç değerlerinde devreyi açık veya kapalı hale getirir. Her iki sensörde de 2 pin olduğundan bunların iletkenliğini kontrol ettiğimde herhangi bir kısa devreye yani iletime rastlamadım. Zaten bu durum sistemde basınç olmadığında gayet normal diyebilirim. Ancak sadece bu ölçüm sensörlerin doğru çalıştığı anlamına gelmez. Şimdi bunları kurutucu üzerinden sökerek diğer ölçümlerimize bakalım. Tabi sizler bu ölçümleri araç üzerinde klima sistemi çalışırken de yapabilirsiniz ama olası değişim durumlarında kesinlikle sistemdeki gazı boşaltmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sensörler söküm aşamasında basıncın etkisiyle fırlayıp ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Algılayıcıları söktüğümüze göre ilk kontrolü kırmızı olan sensör üzerinde yapalım. Bu sensör sistemdeki gaz basıncı yaklaşık 15,5 bara ulaştığında kontakları birleşerek fan rolesine komut gönderir. Gelen bu komutla fanı düşük devirde çalıştırarak soğutucu akışkanın soğutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Soğutucu akışkanın basıncı yaklaşık 10,5 bar civarlarına düştüğünde ise sensörün iç yapısındaki kontaklar açık konuma geçerek fanın çalışmasını da durdurur. Ancak benim kompresörüm en fazla 8 bar basınç verdiğinden maalesef ben buradaki testte sınır basınca ulaşamadığımdan ötürü sensörün kontaklar arasında gerekli iletkenliği ölçemedim. Araç üzerinde bu ölçümü yaparken eğer sistemdeki basınç 15 bar üzerine çıkmadıysa doğal olarak sizler de herhangi bir iletkenlik ölçemezsiniz. Ancak yaptığım bu testte eğer 8 barda bile veya sürekli olarak sensörün kontaklar arasında iletkenlik gösterseydi kesin arızalıdır diyebilirdim. Her neyse yeterli basıncımız olmadığından bunu şüpheli diyerek bir kenara alıyoruz. Diğer basınç sensörüne bakacak olursak kurduğum bu düzenekte 2 barlık bir basıncı öncelikle hazır ediyorum. Neden 2 bar? Çünkü bu sensör eğer sistemde gaz varsa iç panelden gelen klimayı çalıştır komutunu kendi üzerinden geçirerek doğruca klima kontrol beynine sinyali iletiyor. Doğal olarak 2 bar altındaki bir basınç durumunda da devre açık konuma geleceğinden siz ne kadar klimayı açmak isteseniz de maalesef gaz olmadığından veya sensör bozuk olduğundan ötürü sistem çalışmayacaktır. Görüldüğü üzere basınçlı hava uygulanmasıyla sensörün düzgün çalıştığını gözlemledik. Bu arada bu sensör 25 bar gibi çok yüksek bir basınçta klima sistemindeki elemanların zarar görmemesi adına tekrardan açık konuma geçerek koruma sağlıyor. Tabi 25 barlık bir basıncı gemilerde kullandığımızdan ötürü atölye ortamında güvenli bir şekilde bunu test etmem maalesef mümkün değil. Verilen bu bilgilerden sonra kurutucuyu hala montajlayamıyoruz çünkü araç etrafında da yapacağımız birkaç işlem mevcut. Aracımızın kontağı açık şekilde yapacağımız basit bir kontrolle fan devresinin çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Kırmızı basınç sensörünün bağlandığı kabloları birbirine değdirdiğim anda fan maalesef çalışmadı. Hep düşük devir diyorum ama birazdan bahsedeceğim. Sadece ek bilgi olarak söyleyecek olursam burada bulunan hararet sensörünün de fişini çekip kontaklarını birbirine değdirirseniz fanın yüksek hızda çalışarak soğutmaya yardım ettiğini gözlemleyebilirsiniz. Ancak burası konumuz dışında olduğundan tekrar fanın düşük kademede çalışmamasına dönecek olursak elektriksel kontroller için sigorta panosunu açıyorum. Panonun arka tarafında bu gördüğünüz iki röleden bir tanesi yüksek, diğeri ise fanın düşük devrine kumanda ediyor. Kabloları tekrardan birbirine değdirip rölenin çalışıp çalışmadığını veya tesisatın sağlam olup olmadığını çıkardığı sesten dinleyerek karar verdim. Hatta röleler aynı olduğundan birbiriyle değiştirilmesine rağmen maalesef hala fan çalışmadı. Röleler ölçü aletiyle kontrol edilebilir ama ben röle bozukluğuna pek ihtimal vermediğimden doğruca rölelerin takıldığı pinlerden fan motoruna giden besleme bacaklarını tespit ettim. Yuvada gördüğünüz C kodlu rölenin 1. ve 3. pinleri birbirine dokundurulduğunda fanın yüksek devirde sorunsuz çalıştığını görüyoruz. En azından fan motoru arızalı değil diyerek rahat bir nefes aldıktan sonra aynı işlemi B kodlu röle içinde yapıyorum. Burada yaptığım devre tamamlama testinde fanın düşük devirde çalışması maalesef gerçekleşmeyince
İlk bakacağımız yer fanın düşük devirde çalışmasını sağlayan sol far arkasındaki bu taş rezistans oluyor. Genel olarak araçlarda 0.2 ila 1 ohm arasındaki dirençlere sahip bu parçalar far rezistansı olarak geçtiğinden çok sık bozulan parçalar arasında. Fan motoru yüksek amper çektiğinden ve sıcaklığın da etkisiyle maalesef ömürleri çok uzun olmasa da ben öncesinde ufak bir test yapmak istedim. Yine B role yuvasının 1. ve 3. pinlerini birleştirerek bu dirence gelen voltajı ölçtüm. Elektrik dirence giriyor ancak maalesef çıkış tarafında voltajı okuyamadığımdan direncin kopuk olduğuna kanaat getirdim. Gerek direncin değişimi gerekse kurutucunun montajında sizlere daha iyi bir görüş açısı sağlamak adına ön sol farın sökümünü yaparak kendime rahat bir çalışma alanı sağlamak istedim. Farların sökümü gibi detayları kaporta boya aşamasında değineceğimizden hızlıca sökümü yaptığımız farı bir kenara alarak kaldığımız yerden devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi 0.2 ohmluk bu taş direncin seramik kılıfında da yer yer çatlakların olduğunu fark ettim. Özellikle direncin bağlantı noktalarında ciddi paslanma ve kablo papuçlarında korozyon mevcut. Tabi kablolar sökülürken bu pastan dolayı maalesef terminal kısımlarından kırılarak çıktığı için birazdan bunların da yenilemesini yapacağız. Direncin bulunduğu konumdan kaynaklı maalesef ömrü kısa sürdüğünden aynı zamanda sürekli nem, su ve toza maruz kaldığından ötürü son durumu hakkında da pek bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi bu noktada neler yapabiliriz, seçeneklerimiz neler onlara bir bakalım. İlk seçeneğimiz yine 0.2 ohm değerinde aynı parçadan alıp takmak olabilir. Ancak az önce de söylediğim gibi bu dirençlerin ömrü kısa olduğundan biraz daha güçlü ve universal bir dirençte kullanabiliriz. Zaten yaptığı iş aynı olduğundan benim elimde olan 0.2 ohm ve 0.5 ohm direnç değerlerine sahip bu alüminyum soğutuculu dirençleri kullanmaya karar verdim. Gördüğünüz bu geniş soğutucu kılıfa sahip direnç tam 200 watt gücünde olduğundan fan sisteminde güvenle kullanabilirsiniz. Mevcutta bulunan ve bozulmuş durumdaki bu seramik kılıflı taş direnç ise tahmini olarak 100 watt gücünde olduğundan isterseniz daha küçük boyutta da bu gördüğünüz 100 wattlık dirençleri de kullanabilirsiniz. Ama ben uzun ömürlü olması açısından hem de montaj ayakları ile terminal bağlantı noktaları 200 wattlık dirençte daha uygun olduğundan bunları kullanmayı tercih ettim. Elimde bulunan 0.2 ohmluk direnç biraz uzun olduğundan ben yine 200 watt gücündeki biraz kalın ama boyu kısa olan 0.5 ohmluk direnci kullanacağım. Arada 0.3 ohmluk bir direnç yükselmesi olacak. Ancak bu fanın devrinde yaklaşık %5'lik bir kayba neden olacağından bizler için bir sorun teşkil etmeyecektir. Tabi istenirse bu takacağım dirençlerin boyutlarında 0.2 ohm olanları da mevcut. Direnci takacağımız kablolarda paslanma olduğundan ve terminallerin kırılarak çıktığını söküm aşamasında bahsetmiştim. Bu kabloları direkt kullanamayacağımdan ötürü baş kısımlarını da yenilememiz gerekiyor. Bunun için yine çıkma araç tesisatından aldığım uygun kesit ve uzunluktaki kabloları araç tesisatına ek yaparak işlemlerimize devam ediyoruz. Yapılan ekleri öylece bırakmayıp bu hatlardan 10 amper gibi yüksek bir akım geçtiğinden üzerine lehim atarak olası gevşemelerin de önüne geçiyorum. Akım yüksek olduğundan direkt bağlayıp bırakırsak Allah korusun ilerleyen zamanlarda sıcaklığın etkisiyle bu noktalardan yangın bile çıkabilir. Ek yapılan kabloların ucuna gördüğünüz şekilde yeni terminallerin preslemesini de yapıyorum. Bu noktada tekrar belirtecek olursam hattaki yüksek akımdan dolayı bu terminalleri gördüğünüz şekilde özel pensesi ile sıkarak üzerine iletkenliğin artması için aracın orijinal tesisatında olduğu gibi lehimle güçlendirme yaptım. Dirençlerin bağlantısında herhangi bir yön olmadığından hatların bağlantısını yaparak somunlarını üzerine güç denemesi yapmadan güzelce takıyorum. Sonuç olarak bulduğum bu güvenli çözüm yöntemiyle direncin bağlantısını yapmış bulunmaktayız. Şimdi ise bir test yapalım, bakalım fanımız çalışacak mı? Süreç başında yaptığımız kontrolün aynısını yani kırmızı basınç sensörüne giden kabloları birbirine değdirerek fanın çalıştırılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi fanın çalışmasıyla bir süre deneme yapıp direnç üzerindeki ısınma durumunu da kontrol ettim. Doğal olarak akım geçtiği için ve araç çalışırken yaz sıcağında bu direncin 50-60 derece civarlarında olması gayet normal. Önemli olan bu ısıyı mümkün mertebe soğutarak azaltmak elemanın çalışma ömrünü doğrudan etkileyecektir. Her neyse fan ve direnç üzerine bu kadar konuşmak yeterli diyerek kurutucunun montajına geri dönelim. Eski kurutucudan söktüğümüz ve kontrollerini gerçekleştirdiğimiz sensörlerin yeni kurutucuya takılabilmesi için bu gördüğünüz civataların sökülmesi gerekiyor. Gerek civataları açarken gerekse giriş çıkış rekorlarındaki bu plastik tapaları sökerken iç kısım vakumlu olduğundan ufak bir tıslama duyabilirsiniz. Eğer bu tıslamayı duymazsanız tapanın daha önceden başka birileri tarafından açıldığı ve geri kapatıldığını söyleyebiliriz.
Özellikle parçayı sıfır alırken kutusundan çıkarttığınızda kurutucu üzerinde açıkta herhangi bir deliği bulunuyorsa onu almamanızın uyarısını yapayım. Zaten bu konuya giriş aşamasında da belirttiğim gibi parçanın nem depolama kapasitesi sınırlı olduğundan ben işlemlere başlar başlamaz her geçen süre aleyhimize işliyor. Hızlı bir şekilde ben işlemlere devam ederken sensörleri takmadan önce eski O-ringleri kullanmamanızı öneririm. Malum malzemenin yaşı epey var ve bu işin kitabında da aynı O-ring ikinci kez kullanılamayacağından ötürü sensörlerin eski O-ringlerini çıkartarak yenilerinin provasını yaparak üzerlerine geçiriyorum. Sensörler hassas elemanlar olduğundan bunların sıkım işlemini çok zorlamayacak şekilde kurutucu üzerine yaptım. Malzemesi alüminyum ve pirinç olan bu algılayıcıları sıkarken kırmak inanın çok kolay oluyor. Her neyse araç üzerindeki gidiş dönüş borularında bulunan O-ringleri de gördüğünüz şekilde yenileyip sökme takma sırasında yırtılma olmasın diye üzerlerini O-ring grasiyle ufaktan yağlıyorum. Tekrardan uyarısını yapacak olursam fazla sallanmadan hızlı bir şekilde sistemin bağlantılarını yaparak kurutucunun atmosferle olan bağlantısını kesiyorum. Hatta size şöyle bir bilgi de vereyim. Klima sisteminin bu elemanları araca fabrikada montajlanırken özel nemden arındırılmış odalarda kurulumu yapılmaktadır. Malum şu sıralar İstanbul'da havalar sıcak ve nemli olduğundan sanırım burada neden ısrarla uyarı yaptığımı da anlamışsınızdır. Adım adım ilerlediğimiz bu süreçte artık klima sistemine ait tüm elemanların montajlanarak arızaların giderilmesiyle artık sisteme gaz basma aşamasına geçebiliriz. Tabii ben sistemin önceki durumunu bilmediğimden acaba başka bir yerde arıza var mı, kompresör kitlemiş olabilir mi veya manyetik kavramada da bir problem var mı bilmiyorum. Bundan dolayı kliması çalışmayan bir araç aldığınızda bu videoda yapılanlar size referans olsun çünkü bu noktaya kadar yaptıklarımız sadece işin yarısı olduğunu söyleyebilirim. Aracı topladığımıza göre ve bende de klima gaz çektirme ve basma makinesi olmadığından bir esnaf arkadaşımın yanına giderek burada işlemlerimize devam edeceğiz. Cihaz üzerinden aracımızın marka modelini girerek ilerlediğimizde kendi kütüphanesine göre 950 gramlık soğutucu gazın basılması gerektiğini gösterdi. Ancak araç üzerindeki etikette 1000 gram yazdığından biz bu değerleri olması gerektiği gibi yaparak vakum süresini de standart 10 dakika değil 15 dakika olarak ayarladık. Sanayide genel olarak hızlı sirkülasyon olduğundan 5 dakika civarlarında vakum yapılarak hemen sisteme gaz basılıyor ama sistem verimliliği açısından mümkün olduğu kadar eğer vaktiniz varsa bu süreyi 20 dakika civarlarında yapmanız daha iyi olacaktır. Bendeki klima sistemi de uzun süredir açıkta kaldığından tesisattaki tüm nem ve yağ çeksin diye 15 dakikalık bir vakum işlemine tabi tuttuk. Çok şükür topladığım klima sisteminde bir kaçağın olmaması bana rahat bir nefes aldırdı diyebilirim. Neden mi? Özellikle yeni taktığım evaporatör tarafında bir kaçak olursa güzelce topladığım torpidoyu tekrardan sökmenin psikolojisini sanırım anlatmaya gerek yok. Her neyse burada yapılan gaz basım işleminden sonra bir heyecanla klima sistemini aktif etmeye çalıştığımda maalesef kompresörün devreye girmediğini gözlemledim. Tam rahat bir nefes aldık derken garibin derdi asla bitmez diyerek ben bunu bir şekilde çalıştırırım diyerek tekrardan garajıma geldim. Klima kompresörünü düz kontak yaparak nasıl çalıştırdığıma dair detaylardan ilerleyen aşamalarda bahsedeceğim. Ancak öncesinde yaptığım bu testte güzel bir soğutma almama rağmen bizi karşılayan ilk sürpriz burada gördüğünüz basınç müşüründeki kaçak. Zamana bağlı malzemenin verdiği yorgunlukla sensörün epoksi kısımlarının çatlamasıyla gördüğünüz bu terminallerden ve gövde arasından ciddi oranda gaz kaçağı mevcut. Tabi sensör arkasında bulunan epoksi içerideki basıncın etkisiyle parçalanıp ciddi yaralanmalara neden olur diye pek buralara yanaşmadan ve klima sistemi neden çalışmıyor acaba sorularına ara vererek bu sensörün değişimine geçelim. Şimdi hepinizin aklında hocam süreç başında sensörleri niye değiştirmedin, böyle uğraşmazdın diye doğal olarak sorular olabilir. Videoda da gördüğünüz üzere sensörleri test ettiğimde aslında durumları sağlamdı. Ayrıca bu parçaların temini siparişle 2 gün süreceğinden açıkçası beklemek istemedim. Her neyse sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diyenlerin hesabı hazır basınç sensörünü almışken diğer kırmızı olan ve fanı kumanda eden yüksek basınç sensörünün de sıfırını aldım. Kontrollerimizin başında dediğim gibi sensörlere yakından baktığımızda alacak olanlar için hem parça numarasını hem de açılma kapanma basınç değerlerini göstermiş olalım. Kırmızı olan 15 bar civarında iletkenliğe geçtiğinden bunu test edemesek de gri renkli olanı süreç başında yaptığımız gibi bir test edelim bakalım çalışıyor mu? Kompresörden gelen basınç regülatöründe hava basıncını tam 2 bar ayarlayarak sensöre bağladığım hortum düzeneğiyle testimi gerçekleştirdim. Görüldüğü gibi hava basıncının verilmesi ve serbest bırakılmasıyla sensör kontaklarının açılıp kapanmasını duyabilmektesiniz. Artık sıfır basınç sensörlerinin temin edilmesiyle tekrardan klima gazı bastırdığımız yere giderek gaz çektirme işlemini yapıyoruz. Hem sistemdeki gaz boşa gitmesin hem de iş güvenliği açısından tehlike içerdiği için sensörü sökmeden önce sistemdeki gazı vakumluyoruz. Hepsinden önemlisi soğutucu gazı atmosfere salarak hava kirliliğinin önüne de geçmiş oluyoruz.
Her iki sensörün sökümünü güvenli şekilde gerçekleştirerek yenilerinin montajını daha önceden gösterdiğim için hızlıca montajını kurutucu üzerindeki yerine yapıyorum. Gaz basım süreci ve vakumlama işlemi de aynı olduğundan buradaki uygulamaları geçerek yeni arızamızın çözümü için garajıma geldim. Arıza neydi? Hatırlarsanız gaz bastıktan sonra iç panelden klimayı açmamıza rağmen sistem aktif olmuyordu. Bu noktada kontrol edilmesi gereken yerlerin başında araç içinde bulunan klima paneli ile roketleme videosunda detaylarından bahsettiğim hemen akü arkasında bulunan klima kompresörü kontrol beynine odaklanmamız gerekiyor. Hatırlarsanız roketleme videosunda aracıma yanlış modülün takılması sonucunda 87K numaralı pin boş olduğundan aracımız roketleme yapmıyordu. Acaba benim çıkma aldığım kontrol beyni mi arızalı diyerek yine o videoda söktüğüm yanlış numaralı beyni takarak denemek istedim. Evet, bu beyni taktığımda da klima sisteminin sorunsuz çalıştığını, soğutmanın çok iyi olduğunu gözlemledim. Bir önceki videoda belirttiğim kafamdaki soru işaretlerinin giderilmesiyle şimdi taşlar yerine oturdu. Muhtemelen bu aracın kompresör kontrol rölesi daha öncesinde arızalandı ve doğru modülü bilerek veya bilmeden bulamadıkları için pin dizilimine de bakmadan şu an benim deneme amacıyla taktığım 1205 kodlu kontrolcüyü takarak klimayı aktif etmişler. Muhtemelen klima sistemi çalışınca da eksik olan pinin görevini pek düşünmemişler diyerek biz çözümü nasıl yapacağız ona bir bakalım. Ben bu çıkma beyni aylar öncesinden aldığım için ve o zaman da klima sistemindeki işlemlerin bitmemesinden dolayı hemen test edememiştim. Tabi şimdi de üzerinden epey zaman geçtiğinden herhangi bir hak iddia edemeyeceğimiz için modülün içini açarak acaba yapabileceğim bir şey var mı bakmak istedim. Kartta gözle görülür bir komponent hasarının olmadığı ancak hemen altında bulunan bu pine kart üzerinden bir köprü yapılmış. Tamamen bilinçsizce yapılan bu işlem kompresör kavramasını süren rolenin bacağına içeriden gelen sinyalle direkt çalışacak şekilde yapılmaya çalışılmış. Ancak içeriden gelen sinyal farklı olduğundan ve bundan ilerleyen süreçte bahsedeceğim için özet geçmek gerekirse tam sanayi spek dediğimiz durumla karşı karşıyayız. Kart muhtemelen bozuk ancak ben şansımı denemek için sonradan yapılan lehimlemeleri kaldırıp kartta iptal edilen bir yolu da güzelce tamir edip tekrardan denemeye koyuldum. Maalesef klima kompresörünü hala çalıştıramayınca elimde çalışan ancak yanlış modüldeki OPAN ve zamanlayıcı entegrelerini sökerek bozuk olan karta aktardım. Tabi bu aktarma işlemi kolay olsun diye kart üzerine 8 pinli bir soket yaparak hızlı bir şekilde aksiyon almak istedim. İstedim istemesini ama maalesef çıkma olarak aldığım bu modül hiçbir şekilde araçtaki klimayı aktif etmedi. Gerek araç tesisatında gerekse aracın içerisinde bulunan klima panelinde bir sorun olmadığına eminim. Çünkü yanlış modülle roketleme hariç her şey kusursuz şekilde çalışmakta. Ben de yapacak bir şey yok deyip tekrardan aracım için uyumlu 5405 kodlu klima kontrol beynini aramaya başladım. İstanbul'un bir diğer ucunda bulduğum gayet temiz görünen bu beyni tekrardan satın alarak denemeye başladım. Her şeyin sorunsuz çalıştığını görünce rahat bir nefes alarak tam klimanın keyfini sürecektim ki maalesef klima bir anda tekrardan çalışmamaya başladı. Acaba sorun nedir diyerek ikinci kez aldığım kontrol modülünün içine açtığımda herhangi bir sorun olmadığını da gözlemledim. Soğuk lehim mi var acaba diyerek tüm lehimleri tazeleyip birkaç kondansatör, OPAN ve hatta osilatörün değişimini de yaptım. Bu işlemler bir süreç boyunca kısmen deneme yanılma yoluyla ve test edilerek ilerlediğinden dolayı direkt sonucu açıklayacak olursam klima sistemi yaptığım parça değişimleri sonucunda bazen çalışıp bazen de anlamsız şekilde durarak açıkçası bir tat vermedi. Eğer yanlış modül aracımda sorunsuz çalışmasa diyeceğim ki aracın tesisatında veya iç klima ünitesinde arıza var. Ancak hala çıkma aldığım beyinlerde sorunlar olması beni tekrardan yeni bir araştırmaya sevk etti. Tabi aldığım son beyinde de aradan az da olsa zaman geçti ve rahat durmayıp kart üzerinde birkaç komponentin değişimini de yapmak iade hakkımızı ortadan kaldırdı. Bu arada 1205 kodlu yani yanlış olan modülle aracım için uyumlu 5405 kodlu modüllerin hem işlemcisi hem de kart yapısı kısmen farklı olduğundan maalesef bir diğerine işlemciyi aktarma işlemini de gerçekleştiremedim. Açıkçası bu süreçten çok sıkıldığım için ve yeni alacağımın garantisi de olmadığından iş başa düştü diyerek kendim roketleme çıkış hattı olmayan yani elimdeki yanlış modülde ufak bir modifiye yaparak roketleme hattının aktif edilmesini düşündüm. Bunun için breadboard üzerine bu gördüğünüz devreyi kurdum. Burada yaptığım simülasyonda elimdeki kabloya verdiğim tetikte sanki roketleme switch'ine basılmış gibi sistemden akım çekilmesini sağlıyorum. Yanan kırmızı led ise roketleme yapıldığında kompresör hattındaki enerjinin kesilmesini sağlayan uyarı ışığımız. Tabi bu devreyi biraz daha karmaşık hale getirirsek Mercedes ruhuna daha yakışır ve OEM gibi bir çözüm olur diyerek çıkışa biraz gecikme ekledim. Yani roketleme yapılıp gaz pedalındaki baskı azaldığında motor devrinin stabil hale gelmesi için 5 saniyelik bir gecikme ekleyerek roketleme biter bitmez kompresörün devreye girmesinin önüne geçmiş oldum.
Devreyi yaptığımıza göre ve sorunsuz şekilde çalıştığına emin olduktan sonra olabildiğince küçük olacak şekilde devreyi bir delikli plaket üzerine kurdum. Daha sonra bu plaketin fazlalıklarını keserek montaja hazır hale getiriyoruz. Getirdim getirmesine ama 1205 kodlu beyinde bildiğiniz üzere roketleme hattına giden pin yok. Elimdeki çöp modüllerden birini alarak buradaki ihtiyacımız olan herhangi bir pinini sökmeye başladım. Pinin perçinini bir matkapla çürüttükten sonra kasa üzerindeki yerinden gördüğünüz şekilde söktüm. Pinin çapını ölçerek uygun çapta seçtiğim matkapla elimde tek çalışan ama eksik çalışan bu modülün roketleme pin hattını kasa üzerinden delerek açıyorum. Delme işlemini dikkatli bir şekilde yapıp arkada bulunan anakarta zarar vermeden gördüğünüz şekilde yuvayı açtım. Fark ettiyseniz konu derinleştikçe derinleşiyor ve orijinallik dışında yaptığım bu çözümün detaylarına çok inmiyorum. Lakin videonun ilerleyen aşamalarında başka seçeneklerden de bahsedeceğim. Konumuza geri dönecek olursak pini yuvaya ısıtarak sıkı bir şekilde oturmasını sağladım. Gerekli yapıştırma, kart üzerindeki modifikasyonlar ile tasarladığım devrenin makaronlanması gibi süreçler derya deniz olduğundan sizleri fazla sıkmamak adına upgrade ettiğim bu modül nihayet kullanıma hazır. Ürettiğim bu çözüm yöntemiyle işimi şimdilik çözmem benim için harika oldu, ancak en azından yaptığım uzun yolculukta klimasız kalmadığım için mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ancak ilerleyen zamanlarda olur ya kul yapısı bir problem olur, kullanıcı sorunu çözemez ve orijinallik açısından bakıldığında da göze gözükmeyen bir tadilat işlemi mevcut. Nasıl olsa sorunumu hallettiğimden dolayı yaptığım keyfe keder modül arayışımda daha önceki videomda bahsettiğim Kurt Otomotiv ile görüştüm. Durumu ve hikayeyi sizin de izlediğiniz üzere detaylı bir şekilde kendilerine aktardım. Artık modül almaktan yorulduğumu, kesin çalıştığına emin olduğunuz bir modül varsa satın almak istediğimi belirttim. Sağ olsun kendileri bana 3 adet beyin gönderip başlangıçta ücretini de almayarak dene, çalışırsa ona göre ödersin diyerek güzel bir kıyak yaptı. Kurt Otomotiv tarafından gönderilen 3 modülden hepsinin çalıştığını, içlerinden en cıcıklısını alarak kendilerine teşekkürlerimi ileterek kalan modülleri geri gönderdim. Gördüğünüz gibi bu modülde silikon koruyucular bile üzerinde olup yaptığım testlerde sorunsuz çalıştığını gözlemledim. Benim yaptığım modifiyeli modül ise yedek olarak artık bagajın bir köşesinde duracak. Evet, hikaye uzun ama finale gelemedik çünkü klima sisteminde anlatacak birçok noktalar var. Sizler uzun da uzun olsun dediğiniz için ben de kimselerin anlatmayacağı tüm detayları mümkün olduğunca vermeye çalışıyorum ki izleyenler hem bu konuda bilgilensin hem de aynı araca sahip kişiler arıza yaşadıklarında sağda solda parçalanmasın. Peki epey çile çektiğimiz bu klima kontrol modülü arızalıysa bunun tespiti nasıl yapılır? Gelin onu da sizlere anlatayım. Modülü bağlı olduğu yerden sökünce pin yuvasında gördüğünüz şekilde 1'den 12'ye kadar tanımlamalar mevcut. İlk yapacağınız kontrol bir ölçü aletini alarak modüle enerji beslemesi geliyor mu diye bakmak olacak. Kontak açılınca veya araç çalışırken 1. ve 5. pinden ölçüm yaptığınızda 12 volt civarında bir gerilimin olduğunu görmemiz lazım. Eğer burada voltaj göremiyorsak şase hattı ile sigorta panosundaki 7 nolu sigortanın kontrolünü yapmamız gerekmektedir. Bir sonraki kontrolümüz kompresörün manyetik kavraması sorunsuz şekilde çalışıyor mu ona bir bakalım. Bunun için uygun uzunlukta bir kabloyu alarak 5. pindeki 12 voltu 7. pine taşıyan bir köprüleme yapmamız gerekiyor. Tabi burada önemli bir nokta da sistemde gaz olduğundan kesinlikle emin olmamız lazım. Bunun için de videonun ortalarında bahsettiğim basınç müşürünün pinlerini bir ölçü aletiyle kısa devre modunda kontrol etmeniz gerekmektedir. Sistemde basınç varsa zil öteceğinden artık kompresörü manuel çalıştırabileceğimizin onayını almış oluyoruz. Az önce bahsettiğim bu kabloyu doğruca 5. ve 7. pin arasında birbirine değdirdiğimizde kompresörün devreye girip girmediğini gözlemlememiz gerekiyor. Eğer devreye giriyorsa bu iyi haber, en azından tesisat ve kavrama sağlam diyebiliriz. Bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçtiyseniz en önemli ve arıza durumunda ciddi maliyet oluşturan parçaya gelelim. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Klima kompresörünün hemen arkasında devre ölçen bir sensör mevcut. Devir bilgisi motor devriyle kıyaslanıp olası kayış kopma, sıyırma veya kompresörün kitlemesi gibi olumsuz durumlarda daha büyük masraf açmaması adına konulmuş bir güvenlik önlemi. Düşünün, 1980'li yıllarda uygulanan bu sistemi maalesef günümüz araçlarında görmek pek de mümkün değil. Bu sensörün bozulup bozulmadığını test edebilmek için bir önceki aşamada yaptığımız gibi yine kompresörü manuel olarak 5. ve 7. pinlerden devreye alıyoruz. Araç çalışıyor ve haliyle kompresörümüz de dönüyor. Tam bu durumda ölçü aletinden AC voltaj kademesine geçip pin 9 ila 11 arasında 0.3 volt civarlarında bir gerilim ölçmeniz gerekiyor. Kompresör çalışırken eğer burada gerilim okuyamıyorsanız geçmiş olsun diyerek sensörün çok ama çok pahalı olduğunu, direkt kompresörü bütün halini değiştirmenin hemen hemen aynı ücrete geleceğini söyleyebilirim. Çok şükür burada da kompresör devir voltajını ölçtüğümüze göre crank sensöründen devir bilgisi geliyor mu ona bir bakalım.
Birinci pin şase, ikinci pinde devir sinyali olduğundan ölçü aletinin uçlarını bu pinlere yerleştirip DC kademesinde gördüğünüz gibi monitörde 7-12 volt arasında bir değerler değişiyor. Ölçü aletinin hassasiyeti sensörün darbe sinyaline yetişemediği için bu şekilde oynamalar olması da gayet normal. En azından sağlam diyerek isterseniz AC voltaj kademesinde ortalama değer ile de ölçüm yaptığımızda araç çalışırken ve rolantide 6 volt civarında bir gerilim ölçmeniz gerekecektir. Bu noktaya kadar yaptığınız tüm testleri başarıyla geçtiniz diyelim, ancak hala klimanız çalışmıyorsa yapacağımız son bir testten sonra bu klima kontrol beyninin arızalı olup olmadığını anlayabiliriz. Araç çalışıyor, otomatik jikle kapandı ve rolanti yerine oturdu diyelim. Klima panelinden dereceyi soğuk konuma getirip EC tuşuna basarak klimayı açtığınızda bu panelden çıkan sinyal basınç müşürü üzerinden geçerek, ki burada gaz varsa geçebildiğini unutmayalım, buradan da doğruca klima kontrol modülünden 10. pine geliyor. Bu hatta pull up, pull down gibi elektroniksel bir yapı olduğundan kafanızı fazla bulandırmadan ölçü aletiyle net olarak ölçüm yapmanız doğru olmaz. Bunun için basit bir led alarak ledin eksi bacağını 10. pine, artı bacağını ise herhangi bir noktadan artı 12 volt hattına bağlamanız gerekiyor. Araç çalışsın çalışmasın fark etmez. Kontak açık haldeyken ancak fan kademesi kapalı konumda değilken ekonomi tuşuna basarak klimayı aktif ettiğimizde bağladığımız ledin parlaklığındaki değişimi gözlemlememiz gerekiyor. Klimayı kapat komutu geldiğinde led sönük yanarken klimayı aç komutu geldiğinde ise ledin daha canlı yandığını görebilmektesiniz. Sürecin ortasında test ettiğimiz basınç müşürü üzerinden geçen bu sinyal olası 25 barlık gibi bir yüksek basınçta bu sinyali engelleyerek kompresörü durduruyor. Eğer bu sinyal hiçbir şekilde gelmiyorsa ve basınç sensörü de sağlamsa muhtemelen tesisatınızda veya üzülerek belirtmeliyim ki kabin tarafındaki klima kontrol beyninin arızalı olduğunu söylemek mümkün. Yapılan bu kontrollerde sinyalleri benim anlattığım gibi ölçtüyseniz araç tesisatınız ile diğer tüm donanımların sağlam olduğunu, ancak kompresör kontrol modülünün %100 arızalı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta sizlere pek bilinmeyen bir yöntemden de bahsedecek olursam, aracın diagnostik portunda 7 numaralı pin hatırlarsanız klima sistemine ayrılmış hata ayıklama piniydi. Daha önceki videomda bu soketin pin yapısına ayrı ayrı değinmiş ve 8 numaralı pinden motora ait arızaları ledin yanıp sönme sayısına göre sınıflandırmıştık. Şimdi de aynı işlemi 7. pin için araç kontak açıkken uygulayacak olursak ledin eksi bacağını 7. pine, ledin artı bacağını da 16. pine takarak klima beynini uyandırmaya hazır hale getirdim. Bu aşamada 3. bir kablo ile 7. pine 1. pin üzerinden şase vererek 3 saniye boyunca bekletiyorum. 3 saniye sonunda ledin yanıp sönme sayısına göre klima sistemindeki arızayı nokta atışı bulabilirsiniz. Tabi burada atıyorum basınç sensörlerinin arızasını göremezsiniz, ancak araç iç kısmında bulunan klimaya ait birçok elemanın arıza tespitini yapmak mümkün. Klimasında sorun yaşayanların elinde telefon ve led ile tam da araç başına geçtiği şu anda bu PDF dosyasını açıklama kısmına ekleyerek ledin yanma sayısına göre hangi arızayı ifade ettiğini içeren bilgileri de buraya bırakıyorum. Bu arada hata ayıklama modundayken, yani diyagnoz yaparken iç panele baktığınızda sirkülasyon ışığının yanıp söndüğünü görmeniz bağlantının başarılı şekilde olduğunu göstermektedir. Eğer bu noktaya kadar sabredip ve öğrenme aşkıyla videoyu izlediyseniz aslında sistemdeki birçok arıza tespitini yapabilecek bilgiye de sahip oldunuz. Ancak meraklıları için biraz daha derine inecek olursam yaptığım birkaç testlerden de bahsetmek istiyorum. Klima kullanımında dış sıcaklığa bağlı olarak üfleme sıcaklığımız 3 ila 7 derece arasında değişmektedir. Bu durum ideal bir sürüş için gerekli konforu fazlasıyla sağlamaktadır. 7 numaralı diyagnoz pininden yaptığımız hata okuma işlemlerine paralel olarak araç içerisine geçtiğimizde burada da bir dizi test işlemlerimiz olacak. Mesela bu araçta otomatik klima olduğundan araç içerisini misal 24 dereceye ayarladık. Ancak içerinin çok fazla soğuk veya sıcak olduğunu hissediyorsunuz. Bu noktada yapacağımız ilk kontrol, W124 özelinde konuşacak olursak tavandaki bu aspiratör deliği oluyor. Burada gördüğünüz ızgaralı küçük delikten küçük bir fan motoru aracılığıyla hava vakumlanarak kabin içi sıcaklık ölçülür. Ölçülen bu sıcaklık değerine göre de kompresör ayarlanan sıcaklığa ulaşınca otomatik olarak kapatılarak içerinin daha fazla soğumasının önüne geçilir. Ben zaten torpido söküm videosunda bu fan motorunun nerede olduğunu ve kontrolünün nasıl yapıldığını sizlere göstermiştim. Burada da basit bir peçete testi ile vakumun yapılıp yapılmadığını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Zamanla bu kanal tozla dolduğundan veya iç kısımdaki sıcaklık sensörü bozulabildiğinden otomatik klimanız da çalışmayacaktır. Ben bir ısı tabancasıyla buraya sıcak hava uygulayarak sanki arabanın iç kısmı hala sıcakmış gibi yalancı bir akım oluşturarak kompresörün çalışmasını gözlemledim. Sıcak hava uygulanırken kompresör daha sık veya sürekli çalışırken kabin içi gerçekten soğuduğunda kompresörün çalışma sıklığında ise azalmaların olduğunu gözlemledim.
Kompresörünüz çok sık devreye girip çıkıyorsa ve etkili bir soğutma hissedemiyorsanız kontrol etmeniz gereken yerlerden biri de evaporatör sıcaklık sensörü. Bu sensörün konumu gaz pedalının hemen üstünde, kazanın sol tarafında bulunmaktadır. Hatta eski videolarımdan bakacak olursak kısmen gözüken ve evaporatör üzerinde bulunan bu sensörden bahsediyorum. Direksiyon alt bakaletini sökerek ulaştığımız bu sensörü çekerek yuvasından çıkartıp soketinden ayırarak dışarı alıyoruz. Zaten bunda bir arıza olsa diagnoz pininden otomatik olarak görebiliriz. Ancak arıza durumunda klimanız ya hiç çalışmaz ya da yarını yokmuşçasına çalışarak içeriği buz gibi yapar. Bu sensör hemen evaporatörün arkasında bulunduğundan buradan geçen havanın sıcaklığını ölçerek sistemi koruyan hayati bir öneme sahip. Sıcaklık 3 derece altına düşünce borularda donma olup sistem kilitlenmesin diye konulan bu sensör gerektiğinde kompresörü kapatarak veya açarak evaporatör sıcaklığını dengede tutmaya çalışır. Bu sensör NTC diye geçtiğinden bunların sınıflandırılması 25 santigrat derecedeki direnç değerlerine göre yapılır. Benim yaptığım 25 derecelik ölçümde de sensör direncinin 10 kilo ohm olduğunu gözlemledim. Tabi burada yaptığınız ölçümlerde sensör üzerinden herhangi bir direnç ölçemiyorsanız o zaman sensörünüz kesinlikle arızalıdır diyebiliriz. Bu arada bu tip sensörler yani NTC'ler sadece direnç değerine göre değil, hangi sıcaklıkta direncinin nasıl değiştiğini gösteren farklı eğrilere sahip beta faktörü ile de sınıflandırılır. Yani bu sensörü söküp buraya herhangi bir 10 kilo ohmluk başka bir NTC takamayız. Çünkü çeşitler o kadar çok ki hepsi 25 santigrat derecede 10 kilo ohm gösterse dahi atıyorum 3 derecelik bir evaporatör sıcaklığında beta değeri farklı olan sensörlerin direnci de birbirinden farklı olacaktır. Ben sadece sizlere göstermek adına bu hatta başka bir sıcaklık sensörünü 2 adet olacak şekilde paralel bağlayarak sistemin çalışmasını gözlemledim. Yaptığım bu deneme ile klima beynini kandırdığım için gerçek evaporatör sıcaklığı daha yüksek algılandığından kompresör hiç durmadan çalışmaya devam ettiğini gördüm. Hatta sıcaklığın eksi derecelere kadar düştüğünü, böyle devam ederse eksi 10 dereceyi bile rahat göreceğini, ancak sistem güvenliği açısından testi sonlandırıp orijinal sensörü tekrardan yuvasına takarak buradaki işlemlerimi sonlandırıyorum. Bu arada hazır sıcaklık sensöründen bahsetmişken klima kazanının ön tarafında çift veya tek yönlü olma durumuna göre 2 adet daha sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sensörler sağ ve sol tarafın ayarlanan sıcaklığa göre hava geçişinin sıcaklığını ölçüp uygun değerde olup olmadığını kontrol eder. Atıyorum sol taraf soğuk, sağ taraf sıcak istendiğinde kalorifer peteğinden ilgili tarafa bir miktar sıcak su gönderilerek evaporatörden gelen buz gibi havanın ısıtılması sağlanırken diğer taraf için de soğuk hava akışı devam ettirilir. Bu sensörlerde oluşabilecek arıza durumunda da klima sisteminizin sağlıklı çalışmayacağını söyleyebilirim. Özetle sizler için hazırlamış olduğum bu bilgi dolu uzun videoda klima sistemine ait hemen hemen tüm detaylardan bahsetmeye çalıştım. Hemen hemen diyorum çünkü daha fan motoru arkasındaki kondenser ve klima kompresöründeki fiziksel işleyişe hiç girmedik. Nasip olursa onları da başka bir araç üzerinde detaylandırırız. Ancak sizleri bilgi bombardımanına tuttuğum bu videoda epey yormuş olabilirim. Muhtemelen klima sistemine ait en detaylı ve W124 özelinde de nokta atışı test ve çözümlemelerin olduğu bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar gelmeyi başaran siz değerli takipçilerime yeni videonun konusu hakkında da birkaç bilgi vereyim. Fren sistemini komple sökerek disk ve balataların yanında kaliperlerin de revizyonunu yaptık. Güzelce kumlanıp boyanan ve conta takımlarının değiştirildiği bu videomuzun yanında taşıyıcı ve tekerlek bilyalarında da bir dizi işlemlerimiz olacak. 300 bin aboneye özel yayınladığım bu video YouTube hayatım boyunca sizler için hazırlamış olduğum en uzun videolardan bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu şekilde devam edeceğimizi ve bu süreçte değerli yorumlarınız ile destek olmanızı sizlerden rica ederek videomu sonlandırıyorum.